Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Deniz atı temalı ahşap tablo. Gördüğünüz gibi ben hemen çalışmalara başladım. Ahşabımızın zeminini beyaza boyuyoruz. Bunu astar yaptığım için ahşapta, suntada, bu tarz ahşaplar dediğim gibi suntalar boyayı çok fazla çektiği için açıklıklar kalıyor diyeyim, böyle küçük küçük deliklikler kalıyor. O yüzden beyaza, yani astarı yaparken her yöne muhakkak boyayın. Daha önceden de söyledim bunu. Yorumlarda işte ahşap rengi değişiyor falan diye birçok yorum geliyor. Bunun sebebi o, boyayı iyicene emmediği için. Gerekiyorsa astarı 2 kat bile yapabilirsiniz. Çünkü sarı, açık pembe gibi renkler kuvvetli bir astar istiyor. Ben şu anda tek kat yaptım astarımı, çünkü koyu bir mavi tonu kullanıyorum. O yüzden siz eğer açık kullanacaksanız zeminizi kesinlikle 2 kat astar yapın. Çünkü ahşap dediğim gibi boyayı emiyor. Şu anda ben deniz görüntüsü yapmak istediğim için koyudan başladım. Lacivert tonu, daha açık mavi ve en açık mavi. İstediğim geçiş de koyudan açığa doğru olduğu için koyudan başladım. Ama siz geçişi açıktan koyuya yapacaksanız ya da geçiş yapmayacaksanız tabii ki bu yöntemi uygulamak zorunda değilsiniz. Ama benim gibi koyudan açığa geçiş yapacaksınız. Kesinlikle koyudan başlamalısınız. Açıktan da başlayacaksa renk geçişiniz, açıktan başlamalısınız. Bu temel kuraldır. Çünkü renk tonunun açılması ya da koyulmasını istiyorsanız ortadan başlamanız doğru olmaz. İstediğiniz bir şekilde elde edemezsiniz. Ve hep aynı yöne yapmanız gerekiyor. Zemini boyadığımız, beyazı, astarı boyadığımızın aksine tamamen hep aynı yöne boyamalısınız bu geçişleri yaparken. Ben şimdi gördüğünüz gibi kendime deniz atından bir kalıp yaptım. Daha sonra kurşun kalemle çizdim. Ondan sonra işleme başladım. Kurşun kalem bizim için bir kurtarıcı. Hep söylüyoruz bunu, biliyorsunuz. Çünkü hani çalışmalarımız deforme olmuyor. Herhangi bir bozukluk varsa silip tekrar yapabiliyoruz. İstiridye kabuklarım var. Kıymetli kabuklarım. Senelerce topladığım. Eminim ki hep söylüyorum bunu, bütün bayanların deniz kenarında güneşlenirken topladığı onlarca kabuk vardır evlerinde. Muhakkak bunları o şekilde değerlendirebilirsiniz. Deniz atımızın sırtını yaptık. Böyle küçük küçük kabuklarla ben deniz atının içini dolduracağım. Bu arada bunu yaparken silikonu küçük küçük sürerseniz hep silikonunuz yapışır halde kalır. Çünkü çok fazla sürdüğünüz zaman silikon kuruyor ve yapışma özelliğini kaybediyor. O yüzden kesinlikle silikonu yapıştıracağınız kadar 2-3 tane kabuk yapıştıracak kadar sürün. Bu arada ne yapıyoruz? Tabii ki her zamanki gibi birazcık da deniz atlarından bahsedelim. Deniz atlarının boyutlarının 16 milim ve 35 santim arasında değiştiğini öğrendim ve 40'tan fazla türün olduğunu, hatta daha bilinmeyen, tanımlanmayan, kayda geçmeyen daha doğrusu diyeyim, türleri bile varmış. Ayrıca deniz atı bir balık türü. Deniz atının erkek hamileliği, yani tek cins erkek olarak hamile kalan diyeyim ya da hamile olan bir cins hayvan. Deniz atı gerçek bir kamuflaj ustasıymış bu arada. Çünkü kuşkulandığında ya da kendisinde bir tehlike sezinlediği zaman, bir tehlike hissettiği anda hemen o çevrenin rengine bürünebiliyormuş ya da ona yakın bir balığın rengine bürünebiliyormuş. Ortalamada 4-5 yıl yaşıyorlar. Milyonlarca yavru doğurabiliyorlar. Aslında çok fazla yavrulayan bir cins için 4-5 sene çok fazla gibi görünüyor ama bu yavrulardan sadece 2-3 tanesi, hatta 4-5 tanesi bile yaşadığı olabiliyormuş. Ve buna rağmen 40 milyon yıl öncesine dayanıyormuş soyları deniz atlarının. Ama tabii ki bilinçsiz avlanma, değişen çevre koşulları, işte ısınan deniz suları deniz atlarının nesillerini tehlikeye atıyor. Aslında bu 40 türden çok daha fazla varmış daha önceden. Bir de tabii ki bu duruma deniz kirliliği de eklenince bu oran 2'ye katlanıyor. Yılda 26 milyondan fazla deniz atı avlanıyormuş. Tabii ki bunlar hediyelik eşya, özellikle ilaç sektöründe çok fazla kullanılıyormuş. Ayrıca uzak doğuda yiyecek olarak, yani besin olarak da tüketiliyormuş. Tabii ki bu deniz canlısının yok olmasının, neslinin tükenmesini sanırım hiçbirimiz istemeyiz.
Burada da bize düşen denizi kirletmeyip deniz canlılarının doğal yaşam alanlarını bozmamak. Umarım herkes çevre konusunda üzerine düşen görevi yerine getirir ve doğaya sahip çıkar. Bu arada ben deniz atına çok bilmiyorum, sevmeyen yoktur herhalde, sadece ben demeyeyim ama deniz atını hepimiz çok severiz. Çok masum bir canlı olarak görürüz. Gerçekten de öyle. Onu çok sevdiğim için böyle bir tablo yapmak istedim. Gördüğünüz gibi tablosu bile çok güzel oluyor. Yavaş yavaş kenarlarını da yapıyorum ben. Fark ettiyseniz dışını boyadık, çevresini, içini doldurduk. Altına bir kum alan yaptım. Deniz hissi, kumsal hissi vermek için. Kenarlarında da küçük küçük böyle baklava dilimi şeklinde böyle parlak boncuklarım vardı. Ben onları yapıştırıyorum. Bir hareketlilik katması için tabloya, böyle hani deniz ışıltısını katması için. Evet, kenarlarına da ufak ufak midye kabuklarından, küçük deniz yıldızlarından süs yapıyorum. Böylelikle çalışmamızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa bana muhakkak yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.